Evet, senin Noel'leri geldi. Şimdi herkes tatile gidecek, herkes bir yerlere uçacak, herkes evinden uzaklaşacak. Ve evimizden uzaktayken evimizin altında her zaman bulamayacağımız bazı şeylere ihtiyacımız olabiliyor ve bu bazı şeyler bazen gerçekten hayat kurtarabiliyor. Abartmıyorum, hayat kurtarabiliyor. Şimdi size gezmeyi çok seven birisi olarak seyahat çantamda her zaman taşıdığım bazı ilaçları ve takviyeleri ve malzemeleri göstereceğim. Eminim bazılarını gözden kaçırıyorsunuz ama o gözden kaçırdıklarınız bazen çok önemli olabiliyor. Bazılarının benim hayatımı nasıl kurtardığını ya da bazılarını çantama nasıl eklemeye karar verdiğimi de video içerisinde anlatacağım. Umarım ilgini çeker. İşsiz Sohbetlere hoş geldin. Şimdi bu benim seyahatteki ilaç çantam, öyle söyleyeyim. İçine seyahat boyunca ihtiyacım olabilecek bazı şeyleri koyuyorum. Size de göstereceğim. Gösterirken anlatacağım ama ilaçların isimlerini, markalarını vesaire söylemeyeceğim. Sadece kategorilerini söyleyeceğim. Siz kendinize uygun olanı doktorunuza ya da eczanenize danışıp alıp çantanıza ekleyebilirsiniz. Açalım bakalım Büş yanına ne taşıyormuş. İlaçları yanıma bu şekilde ekliyorum. Neden bu şekilde ekliyorum? Çünkü birincisi bu şekilde son kullanma tarihlerini görebilirim. Ve ne kadar ihtiyacım olacağını da tabii ki bilemeyeceğim için yanıma bir miktar almak bana mantıklı geliyor. Şimdi burada ilaç olarak neler var söyleyeyim size. Ağrı kesici bir ilaç var. Eğer sizin bir hastalığınız varsa mesela migren gibi o kullandığınız ağrı kesiciyi yanınıza mutlaka almanız gerekiyor. Mesela benim var. Böyle kaç seyahatte yanımda ilaç olmadığı için gece boyunca uyanık kaldığım zamanlar oldu. Ağrı kesici çok önemli. Burada ateş düşürücü bir ilaç var. Soğuk algınlığı ilacı var. Biliyorsunuz ki insanın metabolizması bu kortizol seviyeleri düştüğünde o savaş refleksinden çıktığında yani biz seyahatteyken kendini salmaya ve dolayısıyla hastalanmaya daha meyilli oluyor. Yani yanınıza ateş düşürücü ve soğuk algınlığı ilacı almanız bence çok önemli. Boğaz pastili bu çok mantıklı bence çünkü şimdi size bir anımı anlatayım. Geçen sene geçen sene sanırım böyle Avrupa'nın içerisinde birkaç tane ülkede gezerken hava durumunda gerçekten çok dengesizlik vardı. Türkiye'de hava çok iyiydi yani o dönemde. Ama orada bazı yerlerde mesela işte Fransa'da hava iyiyken Brüksel'de hava kötüydü. Öyle olunca sanırım benim metabolizmam da bunu kaldırmadı ve ciddi anlamda boğaz ağrısı yaşamaya başladım. Mesela orada yanımda iyi bir pastil olduğu için her gün pastil kullanarak o boğaz ağrısını yendim ve hasta olmadım gibi bir şey oldu. C vitamini ve boğaz pastili yanımda olmasaydı tabii ki bu böyle olmayacaktı. Neyse listemize devam edelim. Ne dedim? Boğaz pastili dedim. İshal ilacı bakın bu çok önemli. Çünkü gittiğimiz yerlerde böyle her şeyi deniyoruz ya. Böyle çocuk gibi böyle her şeyi yemek istiyoruz ya. İşte o yediklerimiz aslında bizim normal şartlar altında diyetimizde olan yemekler, baharatlar ve yağlar olmayabiliyor. Ve böyle olunca yani diyare, gastroenterit gibi sıkıntılar kaçınılmaz olabiliyor. Tabii ki yanımıza bir ishal ilacı ekliyor olmamız lazım. Benim de çantamda tabii ki var. İshal ilacı hep taşırım yanımda yani. Kendimi unuturum bunu unutmam falan diyormuşum. Sonra olur da tabii ki yani mesela uçarken o basınç değişikliğinden dolayı gaz sıkıntıları yaşayabiliyor insan. Ya da ne bileyim yine yediklerimizin değişmesinden kaynaklı böyle bir sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Kendinizi zor duruma sokmamak, oraya buraya kıvranmamak açısından bir gaz giderici ve bir mide ilacını da yanınızda bulundurmanızı ben şahsen tavsiye ederim. Bunun haricinde bulantı ilacı da kullanılabilir, olabilir çantada. Şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz ve çantanıza eklerseniz bir gün ihtiyacınız olduğunda bana dua edeceksiniz biliyorum. Çünkü bir kere benim oldu. Önce hikayemi anlatayım. Şimdi 2023 senesindeydi. Kore'ye gitmiştim. İlk yolculuğumdu. Kore'ye ilk seyahatimdi. Sonra birkaç kere daha gittim. Ama ilk seyahatimde böyle tam da hiçbir şey bilmediğim bir dönem. Otel odasında işte otele gittiğim ilk gün ellerimi yıkadım. Orada verdikleri sabunla ellerimi yıkadım. İşte odaya gittim. Odaya geri döndüm. Banyodan odaya geri döndüm. Sonra ellerim bir anda böyle
kabarıp kızarmaya başladı. Böyle değişim geçiriyor gibiydim. Böyle bir sürü benek çıktı. Böyle buralarıma kadar falan böyle kıpkırmızı oldu ellerim ve şişti. Yani bir alerjik reaksiyon gösterdi cildim o an kullandığım sabun için. Ama o gün benim yanımda herhangi bir antihistaminik yani alerji ilacı yoktu. Almamıştım. O zamanlar çantama eklemiyordum ve çok korktum. Dedim ki gittim tekrar yıkadım ellerimi hani bol bol sabun suyla hani bitsin diye dua ettim. Böyle bir yandan canım yanmaya başladı. Dedim bu böyle devam ederse ben ne yapacağım? Doktora mı gitmem lazım? Acile mi gitmem lazım? Ben nasıl gideceğim Kore'de acile daha geleli o 1 saat 2 saat oldu. Ne yapacağım ben falan böyle kafamın içinde senaryolar kuruyorum. Nasıl acile gideceğim? Derdimi nasıl anlatacağım? Benim sigortam burada geçiyor mudur? Beni hastaneye kabul ederler mi? Bir sürü şey kurdum kafamda. Sonra uyudum. Sabah uyandığımda ellerimde çok hafif böyle birkaç tane kırmızı benek kalmıştı. Onun dışında bir şey kalmamıştı. Yani ben böyle ucuz atlattım. Ama bu böyle ilerleseydi, daha fazla vücudum tepki verseydi ben hastaneye gitmek zorunda kalacaktım ve muhtemelen tatilim ziyan olacaktı. O günden beri bana ders oldu. Her gittiğim seyahatte yanıma antihistaminik alıyorum mutlaka. Yani hani çünkü hani hiçbir şey gelmeyebilir başınıza ama bir tane olay bütün tatilinizi zehir edebilir. Onun için kendinize uygun antihistamini yani alerji ilacını çantanıza mutlaka ekleyin bence. Burun spreyi diyeceğim. Burun spreyi neden önemli? Çünkü uçaklar biliyorsunuz ki yapay şekilde oksijenlendirildiği için uzun uçtuğunuz zaman burnunuz çok fena kuruyor ve yanıyor, acıyor. Uyumuyor yani uçakta kesinlikle. Burnu nemli tutmak gerekiyor. Tabii ki biliyorsunuz burun spreylerinin yersiz ve uzun süre kullanımı bağımlılık yapabiliyor ama bu öyle bir şey değil. Yani uçakta ihtiyacımız olduğu sürece kullanacağız. Yanımıza burun spreyi alırsak iyi ederiz. Yine aynı sebeple bazı havayolu şirketleri veriyor bu arada ama vermeyen bir tanesiyle uçabilirsiniz. Lip balm yani dudağımızı nemlendirecek bir şey. Ben lip balm her yerde lip balm. Ve bunu söyleyeyim mi söylemeyeyim mi tereddüt ettim ama söyleyeyim yani. Dünyanın bin bir türlü hali var. Ne olur ne olmaz yanınıza bir tane alın bulunsun. Acil kontrasepsiyon yani hani olur da istenmeyen bir gebelikle karşılaşma durumunuz olursa dünyanın öbür ucunda eczane arayıp derdinizi anlatmakla uğraşmayın diye yanınıza bir tane ülkenizdeyken ekleyebilirsiniz. Şimdiye kadarki kısım geçtik. Küçük ama etkili bir kahraman söyleyeceğim. Böyle genellikle hani başımıza bir kaza gelmesine de gerek yok. Böyle seyahate gittiğimizde yeni şeyler giymeyi seviyoruz. Yeni ayakkabılarla da gidiyoruz genelde. İşte mesela ayakkabı vurduğunda kullanabiliriz. Böyle küçük elimiz ya işte sıyrılabilir bir şey olabilir falan. Bir yara bandına ihtiyaç duyuluyor. Onun için böyle mesela işte bir antiseptik bir şeyler burada bakın alkol bazlı var işte ıslak mendil var. İşte ve yara bandı. Hani mutlaka yanımızda. Zaten çantada da bulunursa hayat kurtarıyor ama tabii ki seyahate giderken mutlaka yanımızda bulunsa çok iyi olur diye. Yanık merhemi. Yani hani yanımıza yanık merhemi aldık diye manifest ederiz, yanarız falan diye bir şey yok. Bazen güneş yanınıza gerek ediliyor mesela. Size bir örnek vereyim. Annem benim çok beyaz tenli bir kadındır. Bir kere yaz tatili sırasında çok da sakınmamıza rağmen çok ciddi şekilde güneş yanığı oldu ve hastaneye gitmemiz gerekti. O zaman da mesela normal bildiğimiz şu yanık kremini vermişlerdi ona. Yani hani yanık kremin kime ne zaman ihtiyacı olacağını bilemeyiz ama hani ufak kazalar geçirebiliriz. Herkesin başına gelebilir. Yanımızda bulunmasında bir sakınca yok diye düşünüyorum bir yanık kreminin. Onun dışında bu da benim başıma gelen bir olay sırasında çantama eklediğim şey bu kas gevşetici kremler. Bir kere işte Kıbrıs'a gitmiştim. Ya omzumda çok böyle derin bir ağrı oldu. Yani hiç hayatım boyunca omzum ağrımamıştı ama orada ne olduysa omzum ağrıyor ve omzumun ağrısı bir türlü geçmiyor. Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? Gerçekten bütün tatil boyunca sadece odada yattım yani. Çünkü omzumun ağrısından başka hiçbir şeye konsantre olamadım. Hani böyle
belirli hayati ihtiyaçlarımı karşılamak için odadan çıktım ve onun dışında hep odada yatmak zorunda kaldım. Ama eğer yanımda herhangi bir kas ağrısına iyi gelen bir şey olsaydı belki de o tatilim daha kaliteli geçecekti diye düşündüğümden kas ağrısı için bir ağrı kesici vesaire yanınızda götürebilirsiniz ki yani zaten bu sadece omuz ağrısı değil. Çok yürürsünüz, bacağınız da ağrır. Yani hani kullanılabilir diye düşünüyorum. Onun için tatil için faydalı. Yani yaz tatiline gidiyorsak bence güneş sonrası iyileştirici bu güneş sonrası after sun kremlerinden bir tane yanımızda götürmekte de fayda var. Güneş kremi tabii ki çantamızda olacak. Hani onu saymıyorum. Ama ne olur da çok yanarsak acı çekmenin ne anlamı var? Yanımıza bir tanecik alalım değil mi yani? Ne olacak ki? Sonra bakalım. Yani herkesin şu anda günlük hayatta kullandığı takviyeler var diye düşünüyorum ben. Ama hani tatil için ekstra önemli. Hani dedim ya o kortizol seviyesi düşüyor, vücut savaşma modundan çıkıyor vesaire. Onun için böyle biraz daha kendimizi güçlü tutmamız gerekiyor ya. Bence hani hiç takviye kullanmıyorsanız ve C vitamini, çinko ve magnezyum takviyesi özellikle seyahat için önemli. Tabii kendi kullandıklarınız hariç. Bunu da bir göz önünde bulundurun isterim. Artı ayrıyeten ılım uçacaksak e, bazı havayolu şirketleri veriyor mu? Bazıları vermiyor. Siz vermeyen bir tanesiyle uçuyorsanız kulak tıkacı ve göz bandı bence yanınızda mutlaka bulunmalı. Size şeyi anlatayımdır. Uçakta uyumak biraz zor bence. Yani ben şey yapmıyorum. Böyle koltuğumu geriye yatırmıyorum falan. Hani hem arkadaki insan rahatsız olur hem de bence çok da fazla bir konfor alanı sağlamıyor yani. Hani boşu boşuna yapmaya gerek yok. Ve hani böyle daracık bir yerimiz var. Böyle aslında dar bir yerde uyumak falan çok da mesele değil ama hava çok ağzımızı burnumuzu kuruttuğu için ve uçak çok gürültülü olduğu için biraz uyumak zor. Orada uyumak için yani ben geliştirmedim. Ben böyle uyuyorum. Böyle uyuyan başkaları da vardı. Bir teknik var. Kulaklarımızı falan kapattıktan sonra tabii işte kulak tıkacımızı taktık vesaire. Bir örtü alıyoruz. Elimizde bir örtü oluyor böyle ince bir örtü. O ince örtüyle böyle yüzümüzü, gözümüzü yarasa gibi kapatıyoruz. Yüzümüzü kapattığımız zaman nefes aldıkça kendi nefesimizle o örtünün içindeki hava nemleniyor ve uyumak daha da kolaylaşıyor. Eğer bir gün bir yere gitmeniz gerekirse bu taktiği deneyin. Bence seversiniz siz de. Ben sadece böyle uyuyabiliyorum. Bunu da aklımdan yani kendi aklımdan başkasına söylememiştim şimdiye kadar. Yarasa taktiği diyorum. Siz de deneyin bakalım hoşunuza gidecek mi? Ben aslında aklımda olan her şeyi söyledim, tamamladım diye düşünüyorum. Böyle buraya liste yaparım sizin için tekrar. Durdurup böyle kendinize bir çanta hazırlayabilirsiniz. Gideceğiniz yerde umarım başınıza bir şey gelmez. Kazasız belasız gezer ve çok güzel anılar biriktirirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdilik hoşça kalın.